Sen kimsin? Alo, kimsin sen? Alo! Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce İlhami bir kez daha üzülmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonundan destek olmayı unutmayın. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik ve yeni bölümde bizleri nelerin beklediğini merak etmeye başladık. İlk olarak Nursema ile videomuza başlayalım. Son bölümdeki o kabus gecenin ardından Nursema resmen ne yapacağını bilemedi. Bir yanda ailesinin baskısı, diğer yanda kalbinin sesine yetişememesi. Tam da bu yüzden bu süreçte İlhami'den yardım istemesi sürpriz olmadı. Çünkü Nursema köşeye sıkıştığında kendisini en az yargılayacak kişiye sığınmayı seçiyor. İlhami de bir kez daha Nursema'yı yarı yolda bırakmadı ve ikili sanki aralarında bir ilişki varmış gibi rol yaptı. Üstelik bu rol öyle basit bir biz beraberiz oyunu değildi. Bakışlar, cümle araları, küçük dokunuşlar derken dışarıdan izleyen herkesin inanacağı kadar gerçekçi bir tablo çizildi. Burada İlhami'nin iyi niyetinin yanında bir başka gerçek daha var. İlhami bu oyunu oynarken içinde bir umut da büyütüyor. Yani rol dediği şey onun kalbinde bir ihtimale dönüşüyor. Bu süreçte Asil'in ise kafa karışıklıkları devam etti. Bir yakınlaşıp bir uzaklaştığı anları izledik. Asil'in asıl meselesi kıskançlıktan çok kontrol. Nursema'nın hayatında başka birinin varlığını kabullenemiyor. Ama aynı zamanda ben gerçekten ne istiyorum sorusuna da net cevap veremiyor. İşte bu yüzden yeni bölümde Asil'in gelgitleri daha da büyüyecek. Nursema bir adım atınca Asil geri çekilecek. Nursema geri çekilince bu kez Asil peşine düşecek. Tam bir duygu satrancı izliyoruz. Gelelim yeni bölümde olacaklara. Nursema İlhami'yi arkadaş olarak gördüğünü söyleyecek. Bunu söylerken kötü niyetli değil, aksine kendisini korumaya çalışıyor. Çünkü Nursema bir yandan İlhami'yi kırmayayım diyor. Diğer yandan ailemin karşısına yine dikilmeyeyim diye düşünüyor. Ama İlhami bunu kabul etmeyecek. İlhami'nin iç sesi artık susmayacak ve Nursema'ya biz istemeye geleceğiz diyecek. Burada İlhami'nin tavrı çok net. Ben bekledim, ben sabrettim, artık karşılığını görmek istiyorum. O yüzden Nursema ile İlhami'nin bir kez daha evlilik yoluna gireceklerini, en azından dışarıya böyle görüneceğini düşünüyorum. Fakat şu anlık görünene göre İlhami'nin bir kez daha üzüleceği hissi çok güçlü. Çünkü Nursema'nın kalbi hala tam anlamıyla o tarafa dönmüş değil ve Nursema'nın mantık dediği şey kalbini susturmaya yetmiyor. Üstelik Nursema'nın bu kararsızlığı sadece aşk değil, geçmişten gelen kırgınlıklar, yanlış seçim korkusu ve sürekli yargılanma hali de onu kilitliyor. O yüzden vereceği her kararın bedelini en başta kendisi ödeyecek. Nursema ile İlhami arasındaki ilişki ilerledikçe Asil el yükseltecek. Önce küçük kıskançlıklar, sonra sert çıkışlar, ardından benimle konuşmak zorundasın tarzı baskın hamleler göreceğiz. Asil'in bu tavrı Nursema'yı hem sinirlendirecek hem de içten içe etkileyecek. Çünkü Nursema da Asil'den etkileniyor. Bunu biliyoruz. Hatta Asil'den uzak durmaya çalıştığı anlarda bile Nursema'nın gözleri onu arıyor. İşte tam bu noktada Asil en sonunda dayanamayıp Nursema'ya olan aşkını haykıracak. Bu haykırış öyle romantik bir itiraf gibi değil. Daha çok ben seni kaybedemem paniğiyle gelecek. Bu itirafın ardından Nursema yeniden ailesiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü Nursema'nın hayatında ne zaman kalbi ağır basarsa Ünal ailesinin duvarları daha da kalınlaşıyor. Yine de ben Nursema'nın tüm bu baskıya rağmen Asil'i seçeceğini düşünüyorum. Evet, kolay olmayacak. Yine sitemler, yine yüzleşmeler, yine aile kartı. Ama Nursema'nın bu kez geri adım atacağını sanmıyorum. Çünkü Nursema artık aynı döngüde boğulduğunu fark etti ve benim hayatım demeye daha yakın. Peki sizce Nursema kimi seçmeli? Asil mi yoksa İlhami mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Şimdi gelelim Fatih ve Başak meselesine. Peki Fatih ve Başak boşanacak mı? Son bölümde bu ikilinin gitgelli sahnelerini izlemeye devam etmiştik. Birbirlerine yaklaşınca sanki her şey düzelecek gibi oluyor. Bir cümlede yeniden kopuyorlar. Son sahnede ise Başak, Fatih'in kendisini öpmesini istedi. Bu detay bence çok kritik. Çünkü Başak artık duygusuz bir anlaşma istemiyor. Netlik istiyor. Fatih ise hep kaçışta, hep arada. Yeni bölümde ikili boşanma sürecine girişecek. Kağıt üzerinde tamam bitti diyecekler. Avukatlar, konuşmalar, mahkeme hazırlığı. Ama içleri bunu söylemeyecek. Bu ikilinin ilişkilerinde net bir gün yok. Her seferinde bir yakınlaşıyorlar, bir uzaklaşıyorlar.
Sahte evlilik olarak başlayan hikaye yavaş yavaş gerçek bir aşka dönüşüyor. Üstelik en tehlikeli tarafı şu, ikisi de bunun farkında değilmiş gibi davranıyor. Fatih gururundan, Başak da incinmişliğinden ben etkilenmiyorum maskesi takıyor. Ama iş mahkeme günü yaklaştığında ayakları gitmek istemeyecek. İkisi de biz gerçekten ayrılıyor muyuz sorusuyla yüzleşecek. Ben burada boşanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorum. Hatta bu vazgeçişin ardından aralarındaki gerilimin bir anda romantik bir heyecana dönüşeceğine inanıyorum. Çünkü Fatih'in Başak'a karşı hisleri onu sinirlendirdiği kadar çekiyor da. Başak da Fatih'in yanında kendini güçlü hissetmeye başladı. Çok geçmeden Başak ve Fatih arasında gerçek bir aşkın başlayacağını, romantik ve heyecanı yüksek sahneler izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve burada ikisinin de en büyük sınavı çevreden gelen zaten bitmiş yorumlarına kulak asmamak olacak. Ama şunu da ekleyelim, bu aşk kolay bir aşk olmayacak. Araya giren laflar, aile baskıları, eski defterler. Hepsi bu ilişkiyi test edecek. Yine de ekran başında tamam artık diyeceğimiz o anların gelmesi çok yakın. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Son bölümde Kıvılcım'ı Tuncay'dan kıskanan Ömer, Kıvılcım'ı kaybedeceğini düşünüp hamleler yaptı. Ama bu hamleler doğru yerden gelmedi. Ömer'in problemi şu, Kıvılcım'ı seviyor ama sevgisini hep kontrol üzerinden gösteriyor. Kıvılcım ise artık kontrol edilmek istemiyor. Bu yüzden Kıvılcım çok kırıldı ve Ömer'le yeniden belirsiz bir ilişki yaşamak istemiyor. Ne olacağız sorusunun cevabı yokken aynı döngüye dönmek istemiyor. Ömer her ne kadar Bade'yi hayatından çıkardığını söylese de Bade öyle kolay bir şekilde Ömer'in hayatından çıkmayacak. Bade'nin karakteri tam olarak bu. Gittiği yerde iz bırakıyor. Konuştuğu cümlede zehir var. Yeni bölümde de Ömer ile Kıvılcım'a yönelik hamleler gerçekleştirecek. Bu süreçte Kıvılcım kendini ilk kez Tuncay'ın yanında güvenli ve huzurlu hissetti. Dikkat edin, Tuncay'la sahnelerde Kıvılcım'ın yüzündeki gerginlik azalıyor. Çünkü Tuncay Kıvılcım'a ispat yaptırmıyor. Kıvılcım da bu rahatlığı seviyor. Yeni bölümde Tuncay ve Kıvılcım arasında bir takım güzel sahneler göreceğiz. Bu sahneler Ömer'in içindeki kıskançlığı daha da büyütecek. Tam da burada Bade devreye girip Kıvılcım'a yönelik tehlikeli planlar yapacak ve onu tuzağına çekmeye çalışacak. Bade'nin planı büyük ihtimalle iki koldan ilerleyecek. Bir yandan Kıvılcım'ı küçük düşürmek, diğer yandan Ömer'i senin yüzünden her şey dağılıyor psikolojisine sokmak. Böylece Ömer'i tekrar elinde tutmayı deneyecek. Tuncay ise Kıvılcım'ı Bade'nin tehditlerinden koruyacak. Burada Tuncay'ın koruyucu tarafını izleyebiliriz. Belki Ömer'le de karşı karşıya geleceği bir an olur. Ve evet, ben buradan Tuncay ile Kıvılcım'ın arasında bir aşk kıvılcımı doğacağını düşünüyorum. Bu aşk hemen büyük bir ilişkiye dönmez ama duygusal bağ güçlenir. Kıvılcım ilk kez anlaşılmak hissini tadınca geri dönmekte zorlanır. Ömer ise Kıvılcım'ı kaybettiğini görünce kıskançlıktan kuduracak. Çünkü Ömer'in gerçek yüzleşmesi hep kaybetme korkusuyla geliyor. Kıvılcım yanındayken değerini bilemeyen Ömer, Kıvılcım uzaklaşınca ben ne yaptım diyecek. Yeni bölümde Ömer'in Kıvılcım için mücadele etmeye başladığını göreceğiz. Belki sürpriz bir jest, belki net bir konuşma, belki de Bade'yi tamamen karşısına aldığı bir sahne. Çok geçmeden Kıvılcım ve Ömer yeniden bir araya gelecektir. Ben bunu hala olası görüyorum. Ama bu süreçte ikilinin ilişkisi yara almaya devam edecek. Çünkü güven bir kere sarsıldı mı tamiri zaman ister. Ömer'in değişmesi gerekiyor. Sadece sözle değil davranışla. Kıvılcım'ın da kırıldım ama yine de döndüm demesi yetmez. Sınır koyması şart. Bakalım günün sonunda Kıvılcım ve Ömer bir araya geldiklerinde bu sefer ilişkilerini sağlam zeminler üzerine oturtabilecek mi? İzleyip göreceğiz.